Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir ekmek tarifi vereceğim. Bugünlerde yapabileceğiniz en pratik, en kolay ekmek tarifi, tavada ekmek tarifi. Çok kolay, çok da lezzetli. Pamuk gibi kabardı. Öncelikle hamurumuzu yoğuralım. Bir paket maya, bir tatlı kaşığı şeker, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı süt, yarım tatlı kaşığı tuz. Bütün malzemelerimizi bir araya toparlayalım. Ekmeği daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri artırabilirsiniz. Yaş maya katmak isterseniz bir paket yeterli. Unumuzu ilave edelim. Yumuşacık bir hamur yoğuralım. Çok sert olmasın. Çok kolay bir tarif, çok da lezzetli. Fırına atıp beklemenize gerek yok. Kenarlarına üzerine yağ dökelim. Toplamda çeyrek çay bardağı yağ döktük. Hamurumuzun içerisine yağ katmadık, sadece üzerine döktük. Bu şekilde yeterli. Bu ekmeğimizin daha parlak olmasını sağlayacak. Hamurumuzu dinlenmeye alalım. Yarım saat mayalanması yeterli. Ortam sıcaksa 15 dakikada yeter. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Benim hamurum toplamda 20 dakikada mayalandı. Elimizi yağlayalım, hamurumuzu toparlayalım. Havasını alalım. Çok lezzetli bir ekmek, katkısız, doğal bir ekmek. Beze haline getirelim. Tavamızın ortasına yarım yemek kaşığı sıvı yağ dökelim. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Hamuru ortasına koyaraktan elimizle açalım. Elimizle bastıra bastıra açalım. İsterseniz masada da bu şekilde elinizle açabilip tavaya koyabilirsiniz. Kapağını kapatalım. Tavada mayalansın. Daha sonra da mayalandıktan sonra ocağımızın üstüne bu şekilde bir alüminyum folyo koyalım. Ya da bir eski tava koyalım. Tavamız üzerine koyalım. Altı kısık olsun. Harlı ateşte olmayacak. Oldukça kısık olsun. Tavada da 10 dakika tepsi mayası yeterlidir. Bu şekilde kabara kabara pişecek. Balon gibi kabaracak. Puf puf bir ekmeğiniz olacak. Çevirirken tavamıza 1-2 damla yarım yemek kaşığı sıvı yağ dökelim. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Çevirirken daha kolay çevriliyor. Ters çevirelim. Bu şekilde birkaç defa çevirelim. Sürekli kontrol edelim. Tavamıza boşaltalım. Hiç kaşık sürmeye gerek yok. Tekrar kapağını kapatalım. Tabağımızı bir kez yağladıktan sonra bir daha yağlamaya gerek yok. Sürekli çevireceğimiz için sürekli yağlamaya gerek yok. Biraz daha kızardı gördüğünüz gibi. Tekrar diğer tarafını çevirip pişirelim. Görüyorsunuz yumuşacık. Tekrar çevirelim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Diğer tarafını da kızartalım. Kapağını kapatalım. Ekmeğimiz pişti. Tavadan alalım. Ekmeğim toplamda 40 dakikada pişti. Kısık ateşte. Oldukça kısık.
Ekmeğimizin üzerini bir bezle kapataraktan ekmeğimiz dinlensin. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Bu şekilde telin üzerine korsanız altı nemlenmez. Ekmeğimizi dilimleyelim. İçerisine bakalım. Ben ekmeğimden çok memnunum ama sizlere de içini göstermek istedim. Görüyorsunuz. Ne kadar güzel kabardı. İçi de pişti. Bu şekilde dilimleyerek de kaldırabilirsiniz. Dilimlemeden de kaldırabilirsiniz. Yemeklerde, kahvaltıda tüketebilirsiniz. Çok lezzetli, çok da vitaminli bir ekmek. Katkısız, doğal ekmek. Evinizde yapıp deneyebilirsiniz. Yapıp yiyebilirsiniz. Görüyorsunuz içinde gayet dolgulu, güzel, yumuşacık. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, tariflerimi beğenip paylaşmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.